Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle çekinik karakterde olan köpeklere nasıl yaklaşmak gerekiyor? Çekinikliğin sebeplerini incelerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konudan bahsetmek istiyorum. Bu konuyu açıklamak istiyorum. Şöyle düşünmek lazım. Özellikle sokaktan ya da barınaktan edinilen köpekler ya da genellikle pet shop kökenli ve merdiven altı üreticilerden edinilen köpeklerde gözlemlediğimiz bir davranış problemi çekiniklik. Özellikle de tür dışı sosyalizasyonlarının genellikle eksikliğine bağlı olarak oluştuğunu düşündüğümüz çekinik vakalarına nasıl yaklaşmak gerektiği, tespiti ve konsültasyonu nasıl yapılır ve sonrasında davranış yaklaşımları nasıl planlanmalıdır ve ne gibi yardımcı öğeler kullanılmalıdır bu tip köpekleri tekrar geri kazanmak hedefli olarak ve korkularından ve endişelerinden uzaklaştırmak hedefli nasıl bir plan program içerisine girilmesi lazım? Bu konuyu ele almak istiyorum. Bir köpeğimiz var, merkezimize gelmiş olan yaklaşık 1,5-2 hafta önce merkezimize gelmiş olan bir köpek. İsmi Laska, bir sokak köpeği. Köpeğin hikayesi şu şekilde: köpek sokakta doğmuş olan bir köpek. Kardeşleriyle birlikte bir sokak köpeğinin doğumu söz konusu oluyor ve bu doğum insanların yaşadığı ve konuşlandığı bölgenin biraz dışında bir bölge. Yani izole bir alanda doğuyorlar. Çoklu bir doğum. Yanlış bilgi verilmediyse 6-7 kardeş civarında doğuyorlar. Ondan sonra ve anne bir sokak köpeği, kendisi de çekinik karakterli, birçok sokak köpeğinde olduğu gibi. Tabii ki bu çekiniklik post travmatik kökenli de olabiliyor veyahut da doğum sonrasındaki sosyalizasyon eksikliklerine bağlı da olabiliyor. Anne bir doğum gerçekleştiriyor ve yavrularını yaklaşık olarak bir 50 günlüğe kadar bu bölgede yetiştiriyor. O bölgenin çevresine konuşlanmış insanlardan birkaçı da sadece gidip anneyi ve yavruları besleme görevi üstleniyorlar. Fakat şöyle bir olgu var. Anne de çekinik olduğu için sadece yemekleri koyuyorlar ve düzenli olarak yemek ve su takviyesi yapıyorlar. Herhangi bir manipülasyon ve diyalog söz konusu olmuyor. Ne yavrularla ne de anneyle temaslı bir diyalog hiçbir zaman söz konusu olmuyor. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi köpeklerde kritik sosyalizasyon dönemi dediğimiz doğduktan sonraki dönemi kapsayan, yani doğduktan sonraki 3 ila 12. haftalar arasını kapsayan bir dönem var. Bu kritik sosyalizasyon dönemi dediğimiz dönem ilk doğduktan sonraki 3 ila 5. hafta arası türdeş sosyalizasyonu dediğimiz dönemi kapsıyor. Türdeş sosyalizasyonu köpeğin kendi türdeşleriyle olan diyaloğu ve kendi aralarındaki ast-üst ilişkileri ve hiyerarşik kavramlar, statü algısı gibi kavramları öğrendikleri dönem oluyor. Bu köpekte, Laska'da, türdeşleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Yani her köpek gibi türdeşleriyle komünikasyona geçebilen bir köpek. Türdeşleriyle endişeli ilişkisi minimal seviyede olan bir köpek. Ancak problemi bu köpeğin tür dışı canlılarla, özellikle de insanlarla olan diyaloğundaki çekiniklik, korku ve endişeli yaklaşımlar. Bizim de merkezimize gelmesinin sebebi bu. Burada neler yapmayı hedeflediğimiz ve neleri yaptığımızı anlatacağım. Böylece bu karakterde olan köpekleri ya da bu tip davranış problemi olan köpeklere nasıl yaklaşılması gerekli olduğunu öğrenmiş olacaksınız siz de. Bu köpeğin hikayesinde köpek 55 günlükken başka bir kardeşiyle birlikte biri tarafından sahipleniyor. Ve tabii ki biliyorsunuz şöyle bir handikapımız da var. Türkiye'de yaşadığımız için köpek eve geldikten sonra aşılar tamamlanana kadar, diğer videolarda da bahsettiğim gibi, tabii ki dışarı çıkartma imkanı bulamıyorsunuz. Evlerde sınırlı ve konservatif alanlar olduğu için köpeğin tür dışı canlılarla ve özellikle işte trafik gibi, sesler, gürültüler gibi şehir hayatının içerisinde var olan olgularla karşılaşma imkanı olmuyor. Yani ev içerisinde de izole pozisyonda kalmış oluyor. Buna bağlı olarak da bu ketlenmiş sosyalizasyon gittikçe daha kötü hale gelebiliyor. Bu köpeğin hikayesinde de böyle bir durum var. Aşı programı bitene kadar dışarı çıkmıyor. Kayış tasma ekipmanları bilmiyor. Tür dışı canlılardan da yaklaşım konusunda son derece endişeli tavrı olan bir
köpek olarak geldi. Bu köpek merkezimize geldiği anda kardeşiyle birlikte tamamen sürü hareketleri düzeni içerisinde davranış gösteriyordu. Yani kardeşi nereye gidiyorsa oraya gidiyor. Kardeşinden ayrıldığı zaman korkusu 2'ye 3'e katlanıyor. Yani sürüden koptuğunu düşünüyor ve sürüden koptuğu zaman bireysel psikolojisi ortamın ağırlığını kaldıracak pozisyonda olmuyor. Bu sebepten ötürü rehabilitasyon programını aldık ve tabii ki bu tip köpeklerde ilk önce olgunun konsülte edilmesi gerekiyor. Yani köpeğin hikayesi, biraz önce bahsettiğim işte dışarıda doğum, tür dışı canlılarla kritik dönem içerisinde hiç iletişime geçmemiş olması, buna bağlı olarak da köpeğin bu duyguyu ve bu iletişimleri tatmamış olmasına bağlı, o kritik dönemde diyalog içerisine girmemiş olmasına bağlı olarak tür dışı canlılardan endişe duyması ve korkması tür dışı canlılardan. Bakın şimdi de mesela bahçeye serbest bıraktık. Dikkat edin, endişeli davranışları devam ediyor. Vücut diline baktığınız zaman kulaklar geride, ventilasyonu var, yani hızlı soluk alıp veriyor ve dikkat edin endişeli bir şekilde geliyor ve tekrar güvenli alana, onu muhafaza ettiğimiz alanı güvenli alan olarak belirledi. 1,5 haftadır o alan içerisinde olduğu için orayı güvenli alan belirliyor. Kararsızca buraya geliyor ve tekrar oraya yönlenip orada dikkat edin mızıldanma sesleri, ağlama sesleri çıkartıyor. Yani güvenli alana geçmeye çalışıyor. Bu köpekteki olgu kritik sosyalizasyon döneminin ikinci periyodu olan tür dışı sosyalizasyonunda insan manipülasyonuna ve çevresel faktörlere maruz kalmamış olmasına bağlı olarak ketlenme. Benim kendi tespitim bu köpekte, ama tabii ki bu olgular başka hangi sebeplere bağlı olabiliyor? Post travmatik olabiliyor. Yani köpeğin insanlarla ya da tür dışı canlılarla yaşadığı kötü diyaloglar ve kötü tecrübelere bağlı olarak da bu tip korkulu, endişeli, hezeyanlı, anksiyetif davranışlarda şekillenmesi mümkün olabiliyor. Bu köpekteki olgu posttravmatik değil ama sonrasında şöyle şeyler yaşanıyor. Köpek eve geçtikten sonra veteriner kliniği ziyaretleri esnasında da yaklaşım yanlışlıklarına bağlı olarak erkek bireylere karşı daha yüksek korku ve daha yüksek endişe geliştirmiş bir köpek. Bakın burada bölgeye gidebilmek için sürekli kapının önünde turlar atarak ağlıyor. Bakın köpek sürekli güvenli bölgeye gitme çabası içerisinde. Burada biz topluluk halinde durduğumuz halde bu tarafa çok fazla yaklaşmak istemiyor ki normal mental algıda olan bir köpek kalabalığın yanında olmaya çalışır. Bakın sürekli bir içeriye, yani güvenli bölgesine geçme çabası içerisinde. Zihni tanımadığı ortamlarda karmaşa yaşıyor. Buna bağlı olarak da zihni karmaşa içerisinde kaldığı için kendini güvenli ortama atmaya çalışıyor. Aslında insanlarda da buna benzer davranışlar vardır. Kendinizi en güvende hissettiğiniz ortamlar, tanıdığınız, bildiğiniz ortamlardır. Yani akrabalarınızın olduğu, eviniz, mahalleniz, kendinizi güvende hissettiğiniz noktalardır. Tanımadığınız ortamlarda daha endişeli bir yapı içerisinde olabilirsiniz. Bu köpeğin yaşadığı karmaşada bunu anlatıyor bize ve dediğim gibi olgu kritik sosyalizasyon döneminin ikinci periyodunu diyaloglu geçirmemiş olması ve sonrasında da veteriner ziyaretleri esnasında erkek bireylerle yaşadığı travmatik ilişkiler. Tabii ki travmatikten kastım kişilerin bu tip köpeklere yaklaşıma dikkat etmek gerekiyor. Kişilerin normal bir köpeğe yaklaşıyormuş gibi yaklaşması, yani ani ve seri hareketlerde bulunduğunuz zaman bu tip köpeklerde anksiyete, hezeyanı yükseltmiş olursunuz. Yanlış yaklaşımlara bağlı olarak da posttravmatik stres bozukluğu da olan bir köpek. Şimdi bu köpeği kayışlı pozisyonda nasıl davrandığını ve vücut postürünü anlatmaya çalışacağım. Yani endişe söz konusu olduğunda yapısında bir köpeğin vücut dili nasıl olur ve davranışları nasıl olur, onlardan bahsedeceğim. Şimdi burada köpeğin kayış ve tasma eşliğindeki vücut dilini göstermek istiyorum. Bu köpek merkeze ilk geldiği anda kayış tasma alışkanlıkları kesinlikle yoktu. İlk önce göğüs tasması ve boyun tasmasına alıştırma egzersizleri yapıldı ama vücut diline baktığınız zaman bakın kulaklar geride, ondan sonra ve dikkat edin çevrede hiçbir şeye net odaklanamıyor. Sürekli sağını solunu kontrol etme çabası içerisinde ve bakın erkek birey yaklaşımı söz konusu olduğu zaman bakın ben yaklaşmaya çalıştığımda tavrını görüyorsunuz. Güvendiği kişinin arkasına sığınma davranışı. Sen de Serhat bir yaklaş. Bakın
vücut postürüne dikkat edin. Kendinden emin değil. Biraz çekilirsek vücut postürü görünsün. Kendinden emin değil. Kuyruğuna dikkat edin. Bacaklarının arasında kuyruğu aşağıda duruyor. Kuyruk tutuşuna dikkat ederseniz aşağıda duruyor. Çok kendinden emin bir pozisyonda değil ve sürekli kendini kollama pozisyonunda. Sırtını sağlam bir yere vermek ve tanıdığı bir şeyin arkasına geçmek şeklinde. Şimdi burada vücut dilini okumak çok önemli. Köpeğin endişeli bir vücut dili olduğunu söylediğim sinyallerden anlayabiliyoruz. Tabii ki buna başka sinyaller de eklenebiliyor. Özellikle ani ses ve vücut hareketlerine karşı atipik vücut diliyle yanıt verme, yani ani seyirme hareketleri yapması köpeğin. Çok fazla amaçsız ve şuursuz yer koklama, esneme, bakın, ve ventilasyon şu anda olan, dikkat edin, hava ventilasyona uğrayacak bir hava değil. Yani terletecek bir hava olmamasına rağmen köpek ağzı açık bir şekilde terleyerek endişesini gösteriyor. Yani ventilasyon da endişenin sinyallerinden bir tanesi ve vücut tutuşu çok belli. Zaten bakın, düz yaklaşım yaptığınızda hemen kendini koruma pozisyonuna alıyor. Şimdi bu köpekte biz nasıl bir yol izliyoruz? Birincisi, bu tip köpekler rehabilitasyon programlarına sokuldukları zaman veyahut da bu tip köpeklere yaklaşım çok önemli. Bu tip köpeklerin üstüne gitmemek en önemli noktalardan bir tanesi. Köpeğin sizi tanımaya hevesli olması gerekiyor. Yani köpek ilk önce, özellikle de oryantasyon değiştirdiyse, ilk önce o ortama bir adapte olmasını sağlamak, ortama mümkün olduğunca güvenmesini sağlamak, çok yavaş adımlarla hareket etmek, sıralamaya çok dikkat etmek ve sabırlı olmak gerekiyor bu tip köpeklerde. Hızlıca yol almaya çalıştığınız takdirde hezeyanlı, anksiyetif algısı yüksek köpeklerde genellikle hüsranla sonuçlanır. Dolayısıyla zamana bırakmak gerekiyor ve bu tip köpeklerde ilk önce tasma kayış alışkanlıklarını edindirmek, yani tasmanın ve kayışın tansiyonuna köpeği alıştırmak, daha sonra da size güvenmesini sağlamak. Şimdi bu köpek insanların genelinden, yani tür dışı olan tüm canlılardan endişe duyan bir köpek, ancak bahsettiğim gibi erkek bireylere karşı duyarlılığı daha yüksek. O yüzden biz ne yaptık? Kendi bünyemizde ilk önce bayan olan biriyle kontağa geçmesini sağladık. Zaten burası onun için farklı bir ortam. Farklı ortam olduğu için endişe verici, hayatında ilk defa açık alan, dışarısı hep çünkü aşı dönemi içerisinde evde muhafaza edilmiş ve kardeşinden ayrı bir pozisyonda. Dolayısıyla da ilk önce güvenmesinin daha kolay olduğu bayan bir birey. İlk önce Simge ile birlikte başladık çalışmalara. Simge ile komünikasyon kurması ve Simge'ye güvenmesi. Bu çok daha hızlı şekillendi. Erkek bireylerle olan diyaloğundan daha hızlı şekillendi Simge ile olan güven ilişkisi. Şu anda Simge'ye karşı belli bir noktada güveni olan ama erkek bireylere çok fazla güveni olmayan bir köpek. Dikkat ettiyseniz bizim yaklaşımlarımızda hep Simge'nin arkasına saklanıyor. Simge'yi güven noktası olarak görmesiyle alakalı olarak. Şimdi bir vücut diline eklenecek olan aktarım davranışlarını göstereceğim. Bir yürütelim Laska'yı. Bakın, yürüyüş esnasında dikkat edin, ben ona yaklaştığım zaman hemen yön değiştiriyor. Otomatikman beni bir tehlike sinyali olarak görüyor. Bu tip köpeklerde yapılması gereken şey, dediğim gibi, olgunun kesinlikle üstüne gitmemek. Üstüne gitmemekten hedefim şu değil, çözmeye çalışmaktan bahsetmiyorum. Köpeğin üstüne gitmemek gerekiyor. Köpeğin rahat vücut dili geliştirebilmesi, örneğin şimdi ben üstüne gittiğimde dik bir şekilde köpek endişe duymuştu. Şimdi duralım. Bakın, ben yan pozisyonda durup hiçbir şekilde onunla göz kontağı kurmayıp rahat bir vücut postürü gösterip yanında bu şekilde dolaştığım takdirde köpeğin davranışları, bakın, dik olmamak kaydıyla, dik olduğum zaman hemen endişe duyuyor. Yan pozisyonda olduğum zaman köpek kendini daha iyi hissedecektir. Bu esnada tabii yapılması gereken şeylerden bir tanesi de bunun normal bir olgu olduğunu köpeğe anlatmak. Eğer şu anda Simge ile kontağa geçerse ve Simge'ye odaklanırsa, Simge'nin onu ödüllendirmesi gerekiyor ki beni bir tehdit olarak görmeyip önemsenmeyecek bir pozisyonda algılaması. Şimdi Simge, sen diyalog kurmaya çalışıp seninle kurarsa diyalog, odaklanırsa ödüllendireceksin. Ben de yanında hareketlerime devam ediyorum. Küçük bir bakış bile yakalasa
ödüllenmesi gerekiyor. Bakın şu anda mesela kafası rahat değil, ödülü almayla ilgili hiçbir girişimi yok köpeğin. Burada adımlarımızı köpeğin gelişim sürecine paralel olarak oluşturmamız gerekiyor. Bu köpek şu anda buna hazır pozisyonda gözükmüyor. Ama denemelere devam edeceğiz. Edelim. Bakın mesela mamayı bu sefer aldı ama ağzından attı. Normalde iştahı iyi olan bir köpek ama şu anda organize olamıyor. Kafası endişeyle dolu olduğu için organize olamıyor. Ben yürümeye devam ediyorum ama onunla hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. İlişki kurmaya da çalışmıyorum. Yanına eğilirsen daha mantıklı olabilir. Daha iyi hissedebilir kendini. Hı hı. Deneyelim bir mama tekrar. Bakın şimdi mamayı aldı. Ağzında tutuyor. Aldı mı? Görmedim. Tam almadı. Okey. Bakın şimdi mamayı aldı ve yuttu. Yani yavaş yavaş benim bir tehdit olmadığım, Serhat'ın bir tehdit olmadığı bilincine varıyor. İkinci adımda günlük rutinleri söylüyorum bu köpekte uyguladığımız. Bakın ikinci parça mamayı da aldı. Şimdi yavaş yavaş biz sabit durup onun etrafımızda dolaşması. Simge'nin onu etrafımızda dolaştırması. Biz sabit pozisyonda kalacağız. Etrafımızda dolaştırıyor. Biz sabit pozisyondayız. Özellikle ekstremitelerinizi oynatmamanız, yani elinizi kolunuzu sallayıp köpeği ürkütmemeniz çok önemli. Köpeğin bizim bir tehdit olmadığımızı düşünmesi ve kafasının mümkün olduğunca rahatlaması gerekiyor. Bu tabii ki bir seansta olacak bir şey değil. Gün be gün belli programlar çerçevesinde köpeğin bu antrenmanlarının devam etmesi gerekiyor. Kademeli kademeli, hızlı ilerlemeye çalışmamak gerekiyor. Başta söylediğim gibi. Şimdi tekrar durup bir ödüllendirme denemesi yapalım. Hiç komutsuz. Bakın yakınımda olduğu halde mamayı aldı ve benim tarafımda durmaktan endişe duymuyor şu anda. Çünkü anladı ki rahatladı biraz. Bizim çok problemli olmadığımızı düşünüyor. Bakın hatta bana yaklaşarak etrafı koklamaya, keşfetmeye çalışıyor. Ama bir yandan da küçük küçük endişeleri devam ediyor. Hala aklı çok rahat değil pozisyon olarak. Şimdi diğer aşamalarda neler yapılacağını göstereceğim. Tabii ki bu organizasyonlar esnasında bir takım holistik karakterli, yani doğal ürünlerden de yararlanıyoruz. Bir takım preparatlarla köpeğin özellikle kafasındaki kimyayı da düzenlemeye çalışıyoruz. Çünkü bu tip kafası karışık köpeklerde tıpkı insanlardaki gibi korkuları, hezeyanları olan insanlarda nasıl bir takım medikal tedaviler uygulanabiliyorsa ya da doğal ajanlar uygulanabiliyorsa köpeklerde de bunları uygulamak mümkün. Benim kendi düşüncem ilk önce holistik olan doğal ürünlerle başlamak ve beyin kimyasını organize etmek. Burada endişe ve stres durumlarında köpeğin özellikle kafasındaki kimyada düzenlenmesi gerekli olan nokta antistres hormonlarının salgılanmasını tetiklemek. Yani endorfin, serotonin, GABA gibi hormonların salgılanmasını tetiklemek. Bu hedefli olarak kullandığımız bir takım preparatlar da var, doğal ürünler var. Bu köpeğe yaklaşık 1-1,5 haftadır bu ürünleri veriyoruz. Aynı zamanda aromaterapi dediğimiz, yine köpeğin kafasını rahatlatacak, stresi minimalize edecek, insanlarda da var olan aromaterapetik ajanları kullanıyoruz. Bir takım esansiyel yağları kullanarak işte köpeğin göğsüne sıkmak, ağzına damlatmak gibi uygulamalarla kafasını mümkün olduğunca toplamaya çalışıyoruz. Keşke imkan olsaydı bu köpeğin ilk geldiği anı gözlemleyebilseydik. İlk geldiği anda mümkün değil, yere yapışıp hiçbir şekilde hareket etmemeye çalışan, tamamen
akut stres bulguları gösteren bir köpek şeklindeydi. Bu onun için bayağı bir gelişme. Kayış tasma alışkanlıklarını edinmek ki 1,5 hafta oldukça kısa bir süre. Şimdi biraz da aksiyon halindeyken tavrını göstereceğim size. Şöyle geçelim. Burada İlk etapta söylediğim gibi bayanlarla anlaşması biraz daha kolay olduğu için ilk önce simgeyle çalışmaları yaptı ama ufak ufak şimdi başkaları tarafından manipüle edilme. Bu manipülasyonların köpeği kurgudan çıkartmayacak şekilde organize edilmesi çok önemli. Şimdi Simge bir yürüyüş yapacak Laska ile birlikte. Yürüyelim. Tempolu bir yürüyüş. Evet, vücut dilini görüyorsunuz. Kuyruk aşağıda. Kulaklar geride, sürekli arkasını kontrol ediyor. Şimdi dönelim. Kameradan çekinebilir. Şimdi Serhat sen Simge'nin sağ tarafına geç. Ve yürüyüş esnasında Simge'den hafifçe kayışa al. Beraber yürüyüşe devam. Bu sefer sağa Simge geçiyor. Bakın dikkat edin. Simgeden ayrıldığını fark etti. Sürekli kontrol ediyor. Şimdi Serhat sen döneceksin. Ve yürüyüşe devam edeceksin. Böylelikle köpek kurgunun içerisinde kalarak partner değişimi yapıyoruz. Dikkat edin vücut dilinde herhangi bir endişenin artmasına dair bir sinyal, bir bulgu şekillenmedi. Ama bakın esnemeler, yalanmalar hala devam ediyor. Dönelim. Şimdi yavaşlayarak duracağız. Ve yanına çökersen yavaşça yanına çöküyorsun. Yiyecek koklat, elini aç, vermeye çalışma o koklasın. Evet. Burada hedefimiz Serhat'tan da ödülü alması. Bakın kendisi isteğiyle ödülü aldı. Yavaş yavaş bu partner değişikliklerini organize etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir daha uzatalım ödülü. Bakın kendisi ödülü aldı. Bu geçişleri keskin yapmamak gerekiyor. Yani bıçak gibi işte gidip Simge'nin elinden köpeği alıp kopartmak şeklinde değil de aktarımın devamıymış gibi biraz önce gösterdiğim şekilde yönetimi ele almak köpekte minimal endişe oluşturacaktır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben buraya oturacağım. Serhat yanıma getirecek köpeği. Ben hiçbir şekilde dik bir bakışta bulunmuyorum. Köpeğe iletişim kurmaya yönelik bir preste bulunmuyorum. Sözlü ya da vücut dili. Sen de oturuyorsun yanıma. Evet. Bakın şimdi dikkat edin. Ortama ben eklendiğim anda köpeğin anksiyetesi biraz yükseldi. Kuyruk daha da içeriye kısma gitti. Bir yandan da tabii ki kameradan da ürküyor. Şimdi birazcık ödül de ben alacağım. Şimdi sen burada ödüllendirmeye devam ediyorsun. Derken el değiştireceğiz. Bekliyoruz. Stabil pozisyon. Biraz yanına hafif yaklaşıp evet. Aha. Dediğim gibi çok sabırlı olmak gerekiyor. Hiçbir şekilde pres yapmamak gerekiyor. Şu tip denemeler de yapabiliriz. Mamayı önüne atmak ve ilgilenip ilgilenmeyeceğini kontrol etmek. Bu da yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Bakın şu anda hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Ama şimdi koklamak istiyor. Şimdi tekrar önüne atıyorum. Evet, bir tanesini aldı. İkinciyi de aldı. Evet, şimdi yavaş yavaş toplamaya başladı. Hedefimiz bize yakın noktalara gelebilecek kadar güven oluşturmak için yiyecekle motive etmek onu. Yakına atıyoruz. Evet. Güzel. Saklanmasına müsaade etmemek gerekiyor. Yani kendini güvenli pozisyona almak için bankın altına girmeye çalışacaktır. Bu da
tabii ki bebeklik döneminden kalan bir davranış. Buna müsaade etmemek gerekiyor. Bu tarafa doğru Aha, bakın yine ödülleri toplamaya başladı. Şimdi mamayı uzatıyorsun elinle. Yedikten sonra kayışını kısalt biraz. Çapı azalsın. Evet, güzel, güzel, güzel. Güzel. Çapı kısalt. Hı hı. Güzel. Şimdi ben başka bir şey yapacağım. Durumu biraz daha hızlandırmak hedefli. Yine yan hareket ediyorum. Dikkat edin, dik bir şekilde hareket etmiyorum. Yanına oturdum. Hiç onunla dik diyalog içerisine girmeden ödüllendirme yapıyorum. Biraz ödül alayım. Hareketlerimizi hep yavaş yapıyoruz. Ani hareketlerden mümkün olduğunca kaçınıyoruz. Yine bakın uzatıyorum. Güzel. Mümkün olduğunca kendime yaklaştırmak hedefim. Bakın etraftaki ben olduğum halde hem benden de ödül alıyor, etraftan da. Hareketlerim yavaş. Hiçbir şekilde sevmeye çalışmıyorum. Özellikle kafasının üstüne doğru hamlelerde bulunmuyorum. Bekliyorum yine. Bakın şimdi yavaş yavaş dokunuyorum ona. Ama son derece yavaş, hoyratça sevmiyorum. Yavaş bir şekilde vücuduna dokunuyorum. Bir yandan da ödüllerimi tekrar uzatıyorum. Bir yandan da çok yavaş bir şekilde dokunuyorum. Bu özellikle tür dışı olan diyaloglarını düzenlemek adına önemli noktalardan biri. Bırak. Önemli noktalardan biri. Bakın yavaş yavaş hiç göz kontağı kurmuyor benimle. Bu yatıştırıcı vücut dili köpeklerde, yani kafasını başka yöne çevirerek benim seninle bir sıkıntım yok, senin için bir tehdit değilim şeklinde bana sinyal vermeye çalışıyor. Bakın yavaş yavaş yanıma sokuldu. Ben de onu yumuşak bir şekilde severek kendi temasıma alıştırmaya çalışıyorum. Hareketleriniz mümkün olduğunca yavaş olmalı. Ve yine projenin bir parçası olarak, yani planın, programın bir parçası olarak rehber kullanımını göstereceğim ve vücut dilinin nasıl değiştiğini gözlemleyeceksiniz orada. Birazdan bu bir aşama köpek için. Benimle ilk defa bu şekilde temas kuruyor, diyalog kuruyor. Şimdi birazdan başka bir uygulama daha göstereceğim.